Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçek gibi bir kahvaltılık tarifim var. Bu nefis kahvaltılık tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İlk olarak tarifimizin hamurunu yapmakla başlıyoruz. Bunun için yarım paket yaş mayanın üzerinden 1 su bardağı ılık su ekliyorum ve karıştırarak mayanın erimesini sağlıyorum. Maya eridikten sonra yavaş yavaş unu ilave ederek hamuru karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Hamur elimle yoğrulabilecek kıvama gelinceye kadar bu şekilde çırpma teliyle karıştırarak devam ediyorum. Böylece hamurun mayası çok daha güzel bir şekilde aktifleşiyor ve mayalanması kolaylaşıyor. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledikten sonra hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Kalan unu da ilave ettikten sonra mayalı pişinin hamuru toparlanıncaya kadar yoğuruyorum. Bazı tariflerde pişi hamuruna çok daha farklı malzemeler ekliyorlar ama biz bu şekilde en sade ve en az malzemeli haliyle hazırlıyoruz. Sadece un, su, tuz ve maya kullanarak hazırladım. Hamuru güzelce toparladım ve gördüğünüz gibi ele yapışmayan güzel kıvamlı bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi yaklaşık 20 dakika dinlenmesi için hamuru kaldırıyorum. Sadece 20 dakika dinlendi ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Daha fazla dinlendirmenize gerek yok. Yaş maya kullandığımız için çok hızlı bir şekilde mayalanıyor. Şimdi hamuru hemen tezgaha aldım ve havasının inmesi için biraz yoğuruyorum. Pişi hamurunu hemen yuvarlak bir şekle getirdim ve ardından 4 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm her bir parçayı yuvarlayıp kenara alıyorum. Hamurların üzerini bir streç film ile kapattım kurumaması için. Şimdi bezenin bir tanesini aldım ve merdane yardımıyla açıyorum. Çok aşırı ince olmayacak şekilde pişi hamurunu açıyoruz. Çiçek şeklinde bir kurabiye kalıbı kullanarak kesiyorum ben pişi hamurunu. Böyle farklı şekilde bir pişi olsun istedim. Kanalın adına yakışır olsun istediğim için de çiçek kalıbı kullandım. Şimdi pişileri çiçek kalıbı ile kestikten sonra ortalarını da böyle bir krema ucu ile alıyorum. Ve bu şekilde çiçek pişiler hazır. Ben kızartmaya başlamadan önce hamurun hepsini şekil vererek hazırladım. Kızartırken daha kolay ve hızlı olmasını istediğim için. Gördüğünüz gibi 2 tepsi dolusu pişi hazır kızarmak için. Genişçe bir tavanın içerisine yağ aldım, ısıttım ve şimdi hazırladığımız çiçek pişileri yağın içerisine alıyorum ve kızartmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi pişiler balon gibi kabarıyor. Pişerken hemen hızlıca kabarıp şişiyorlar. Siz de görüyorsunuz. Hazırlayabileceğiniz en kolay pişi tariflerinden bir tanesi ve görüntüleri de inanılmaz güzel. Özellikle çocukların çok hoşuna gideceğini düşündüğüm bir tarif oldu. Siz de mayalı balon pişi hazırlamak isterseniz eğer az malzemeli kolay pişi tarifimi deneyebilirsiniz. Mayasız pişiler daha hızlı hazır oluyor gibi düşünebilirsiniz ama bu mayalı pişi olmasına rağmen biz çok daha uzun süre mayalandırmadık. O yüzden bunu da hızlıca hazırlayabilirsiniz. Özellikle hafta sonu kahvaltıları için böyle farklı kahvaltılık tarifler arıyorsanız sunumda da çok güzel görüneceğini düşündüğüm bu çiçek pişileri deneyebilirsiniz. Altları ve üstleri böyle güzelce nar gibi kızardıktan sonra pişileri hemen yağdan çekiyorum ve havlu kağıt serdiğim servis tepsisinin içerisine alıyorum. Dilerseniz böyle çöp şiş ile de alabilirsiniz. Böylece daha kolay oluyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık, balon gibi şişen çiçek pişi tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.